Bir bilgisayar oyunu sanat eseri olabilir mi? Eğer mükemmel hikayesi, bu hikayeyi kusursuz işleyen bir kurgusu ve en ufak detayına kadar düşünülmüş ayrıntıları varsa... Amerika'dayız. 19. yüzyılın sonu. Artık kanunlar devrede. Batı bile vahşiliğini yitiriyor. Son kalan kanun kaçağı çetelerinden birindeyiz. İşte hikayemiz burada başlıyor. Daha doğrusu biz bu sayfalarını okuyoruz. Bu adam Dutch. Van der Linde çetesinin kurucusu ve lideri Dutch Van der Linde. Psikolojik buhranları sonucu bize ihanet edecek ve 1911'de "bizim zamanımız geçti John" diyerek bir uçurumdan kendini atacak. Bu adam John Marston. O uçurumun diğer tarafındaki kişi olacak. Ama ölüm onu fazla bekletmeyecek. Ailesini kurtaracak ama kendisi onlarca kurşunun altında can verecek. Biz bu hikayeyi Red Dead Redemption olarak bileceğiz. Bu adam biziz. Arthur Morgan. Bu çeteye tıpkı John gibi küçük yaşlarda katıldık. Bu yüzden Dutch'la daha derin bir bağımız var. Tabii ihanetin bedeli de bu bağlar kadar derin olacak. Hikaye boyunca geçmişimizin kefaretini ödemek için birçok şey yapacağız. Ama şartların zorunlu kıldığı kötülük yine bizi bulacak ve cezasını olabilecek en kesin biçimde çekeceğiz. İki düzine insan, komün bir hayat yaşıyoruz. Her büyüyenin belli bir görevi var. Çete genel olarak büyük soygunlarla geçinip bir tehdit altında kampı daha güvenli bir yere taşıyor. Dutch'ın aklında bir plan var. Büyük soygunu yapınca tüm bu vahşilikten uzaklaşıp tropik bir adada özgürce yaşayacağız. Tropik ada demişken evet, oyuna tropik bir adaya gidiyoruz ama asıl konumuz bu değil. Dutch, tanrı kompleksine girmiş bir adam. Bir megaloman. Çetenin liderliğini büyük bir ciddiyet ve toksiklikle yapıyor. Ona göre her şey onun istediği gibi olmalı. Tüm planları o yapmalı ve çetedeki herkes onun planlarını uygulamalı. Çeteyi beraber kurdukları Jose'ye dahil olmak üzere herkese liderin o olduğunu, onları manipüle ederek dahi olsa göstermek istiyor. Daha iyi anlamak için size biraz timeline'dan bahsetmek istiyorum. Oyun, Blackwater'da gerçekleşen başarısız soygun girişiminden kaçarken başlıyor. Ki Blackwater'da Arthur ve Hosea planları başarıyla gerçekleştirirken çeteye henüz katılmış Micah'ın feribot planı yüzünden tüm paralarını kaybediyorlar. Bu ismi aklınızda tutun. Çete olarak Blackwater'dan kaçarken mecburen doğuya gidiyoruz. Bu vahşi batıdan uzaklaşıp medeniyete gitmek demek. Hele vahşi batının son yıllarını yaşarken doğu, kanun adamlarının sözünün geçtiği yer. Yolculuk sırasında para kazanmak için Dutch bir tren soygunu planlıyor. Hosea bu soyguna karşı çıkıyor. Çünkü zaten soygundan kaçan kalabalık bir çetenin izini belli etmeden nispeten güvenli bir yerde acele kararlar vermeden para kazanması lazım. Hosea çetenin kurucu ortağı, en tecrübeli ve ılımlı olanı. Dutch ise bu fikre katılmıyor. Onun için para kazanmamız en önemli şey. Bu arada O'Driscoll'lar diye bir çete var. Colm O'Driscoll liderliğinde. Bizim düşman çetemiz. Dutch zamanında Colm'un kardeşini öldürmüş. Colm da Dutch'ın sevdiği kadını. Soyulacak bir tren olduğunu oyunun başında Colm O'Driscoll'un adamlarının birini yakalayıp öğreniyoruz. Yani Dutch sadece para kazanmak için değil, çok büyük egosu ve hırsı yüzünden tüm çeteyi kendi intikamını doyurmak için tehlikeye atıyor. Birçok kişi Dutch'ın karakterinin değiştiğine, gittikçe insanlardan izole, tamamen kendini düşünen bir insan olduğunu düşünüyor. Evet, bu doğru, ancak Dutch oyunun başından beri bize böyle karakterde bir insan olduğunun sinyallerini veriyor. Bazen tesadüfi olarak kamp kölelerinden duyduğumuz diyaloglarda, bazen oyunun daha başında verdiği kararlardan bunu görüyoruz. Ama bize ve diğer çete üyelerine öyle manipülatif liderlik yapıyor ki bir şeyleri kondurmak için ya Dutch'ın Guarma'da suçsuz bir kadını öldürdüğünü görüp bu adamın aklını kaybettiğini düşüneceğiz ya da petrol fabrikasında bizi ölüme terk ettiğini görünce net bir şekilde ihanete uğradığımızı anlayacağız. Bu oyunun en vurucu kısımlarından biri. Çünkü sadece Arthur'un gözünde değil, oynayan oyuncuların gözünde de Dutch her şeyi yapar ama küçük yaşlarda itibaren yanında büyüttü. Adeta oğlu gibi gördüğü Arthur'a bunu yapmazdı. Maalesef sadece bununla kalmıyor. Bir diğer oğlu gibi gördüğü John'u da ölüme terk ediyor. John'un karısı ve aynı zamanda çetenin bir üyesi olan Abigail'ı Micah'ın da manipülasyonlarıyla kaçırıldığı Pinkerton'ların elinden kurtarmaya çabalamıyor. Daha sonra biz kurtarıyoruz ve oyunun kaderini değiştirecek olan şeyi öğreniyoruz. Oraya doğru gelelim. Oyunun hikayesini kaba hatlarıyla anlatmaya devam edeyim. Dutch'ın aklındaki büyük soygunu yapıp buralardan kaçma planını gerçeğe dönüştürmek için fırsatlar arıyoruz. Bu sırada her gittiğimiz kampta Pinkerton'lar geliyor ve biz yeni bir kampa kaçıyoruz. Pinkerton'lar Birleşik Devletler hükümetine bağlı çalışan ajanlar. Vahşi Batı'nın artık vahşi olmamasını sağlayan kanun adamları. Onlar lideri
Galen yani Dutch'ın peşinde. Hatta bir keresinde bize gelip Dutch'ı satmamız karşılığında özgürlük vaat ediyorlar. Biz reddediyoruz tabii ki. Daha sonra aynı teklifi tüm çete üyelerinin önünde yapıyorlar. Bu sefer tüm çete Pinkerton ajanlarına karşı geliyor. Ama bir yerlerde bir kişi Dutch'ı ve tüm çeteyi Pinkerton'lara satmış. Hala aklınızdan bilmiyorum ama bu isim Micah Bell. Çetede henüz bir yılını dolduran Micah, çeteye katıldığından beri bizim ve diğer üyelerin asla güvenmediği biri. Oyunun en başından beri Micah'ın Arthur'u kıskandığını görüyoruz. O da tıpkı ona güvenip çeteye alan Dutch gibi büyük ve egoist. Kendisini alelade bir çete üyesi gibi değil, Arthur ve John gibi çetenin en sağlam adamları seviyesinde görüyor. Blackwater'dan dönerken kaldığımız dağ evinde ona Arthur gibi ayrı oda verilmediğinde bu çocuksu kıskançlığı hissetmişti. Dikkatli oyuncular. Veya Micah'ın hapisten Arthur tarafından kurtarıldıktan sonra Arthur'la yaptığı konuşmadan. Kısacası Micah çeteyi satan, Dutch'ı ve çetenin birkaç üyesini manipülatif yetenekleriyle kandıran bir hain. Oyunun sonuna doğru şöyle bir tablo çıkıyor. Saf kötü, bencil ve bir o kadar da manipülatif bir adam var, Micah. Bu adam kendi gibi egoist, toksik düzeyde hırslı ve belki kendi karakterini bile uzun süre baskılayabilecek düzeyde manipülatif birisine Dutch'ı öylesine manipüle etti ve etkiledi ki Dutch kendi oğullarına dahi sırt çevirecek bir pozisyona geldi. Dutch egosunu besleyen birine ihtiyaç duydu. Her zaman durum hep daha kötüye gitse dahi sen yaparsın, zaten hep yaptın diyen birine son çare olarak güvenecek kadar zayıftı aslında karakteri. Tüm olayları şöyle özetleyebiliriz. Dutch'ın aklındaki o büyük soygun için Saint Denis şehrindeki bankayı soyuyoruz. Bu sırada Pinkerton'lar baskına geliyor. Jose ölüyor, John yakalanıyor. Bizim de içinde bulunduğumuz soygun yapan diğer üyeler bir gemiyle en azından olaylar yatışana kadar uzak bir yere kaçmayı planlıyorlar. Her zamanki gibi lider Dutch planlıyor. Gemi yolculuğu sırasında fırtına çıkıyor, herkes okyanusa düşüyor ve bir şekilde gözlerimizi Karayipler'de bulunan Guarma isimli tropik bir adada açıyoruz. Orada o gemi fırtınasından kurtulan üyelerle buluşuyoruz. Bu sırada soygundan elde ettiğimiz para okyanusa kayboldu. Tekrar başladığımız yere döndük. Adadaki maceralar sonrası tekrar kampa geliyoruz. Burada Arthur tek başına kampa dönerken at üstünde çok güzel bir müzik geçtiğinde oyunun belki de en keyifli anlarından birini yaşıyoruz. Kampa ulaştığımızda Pinkerton'lar kalabalık bir ekiple baskına geliyor. Onlarla çatışıyoruz. Sonra daha kuzeyde başka bir kampa taşınıyoruz. Dutch tekrar süre istiyor, planlar yapıyor. Burada Dutch'ın üstünde büyük bir yük var ve Micah bu açıyı kullanarak zaten dünden razı olan Dutch'ı iyice kendi tarafına çekiyor. Büyük tren soygunları, Dutch'ın John'u ölüme terk etmeleri derken Abigail'ın Pinkerton'lar tarafından kaçırıldığını öğreniyoruz. Dutch ve Micah Pinkerton'ların bir tuzağı olduğunu ve zaten bir kadın olduğu için riske girmeye değmeyeceğini söylüyorlar. Arthur ve Sadie Adler Abigail'ı kurtarmaya gidiyoruz ve kurtarırken Pinkerton ajanı Milton'dan çeteyi satanın Micah olduğunu öğreniyoruz. Sonra o efsane son görev için tekrar kampa gidiyoruz. Ve ihaneti en net olarak son nefesimizi verirken hissediyoruz. Arthur genç bir adamken Eliza isimli bir kadınla ilişki yaşıyor. Ondan Isaac adında bir oğlu oluyor. Kanun kaçağı olduğu için sürekli ailesinin yanında kalamıyor ama sık sık onları ziyaret edip maddi destekte bulunuyor. Bir gün gittiğinde ikisini de haydutlar tarafından öldürülmüş şekilde buluyor. Biz bu hikayeyi Arthur ve John'un bir göreve giderken aralarındaki bir sohbetten öğreniyoruz. Bunu duyduktan sonra her şey biraz daha anlamlı gelmeye başlıyor. Arthur'un John'a neden hep ailesiyle ilgilenmesini söylemesi, onu şanslı görmesi gibi küçük diyaloglar sadece samimi bir dost tavsiyesi değilmiş demek ki. İçinde ödenmesi gereken büyük bir kefaret varmış. Son görevde kefaretin birazını John'un ailesi için gitmesi gerektiğini söyleyerek, kendimizi feda ederek ödüyoruz. Dutch'a da sadece John başardı diyoruz. Tüm ihanetler, hainlikler, para hırsı gibi pislikler içinde sadece kardeşimiz dediğimiz John başardı. Arthur yaşadığı şartlarda kötü olan bir karakter. Yani içinde insani değerleri çok yüksek olan iyi biri yatıyor. Bunu ölen atıyla çatışmanın ortasında durup vedalaşmasından, Mary ile konuşurken yaşadığı heyecandan, en çok da hep kötü biri olduğu için şikayet ettiğinden anlıyoruz. Oyunda yaptığı birçok yardımseverce davranış aslında bu kefaretin ödenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca bu oyunun mükemmel bir sanat eseri olduğunu söyleyebileceğimiz harika bir sembolik anlatımı var. İsminde de geçtiği gibi bu oyunun ana teması
kefaret. Kötü bir adam iyi bir insan olarak ölmek için geçmişte yaptığı günahların kefaretini ödüyor. Biliyorsunuz oyunda bir onur sistemi var. Siz yüksek onur ile veya düşük onur ile oyunu bitirirseniz farklı sonlar görürsünüz. Oyunda birçok kararınıza farklı tepkiler almanızı sağlıyor bu yüksek ve düşük onur seviyeleri. İşte kefareti bu onur seviyesiyle ilişkilendiren geyik ve kurt rüyaları oyuna inanılmaz bir sembolik anlatım katmış. Düşük onurlu ölürseniz hem farklı bir senaryoda öleceksiniz hem ölürken hayalinizde kurt veya çakal göreceksiniz. Yüksek onurda ise bir geyik. Oyunun en başından beri önemli görevler ve anlardan sonra bu sembolik anlatımla karşılaşıyorsunuz. Ancak belki de kefaretin ödenip iyi bir insan olmamız gerektiğini bize hatırlatan, karakter gelişimini bu kadar iyi gösteren başka bir oyun olmadığını anladığımız bir şey var. Çetede Leopold Strauss isimli bir tefeci var. Çaresiz insanlara borç verip faiziyle bize tahsil ettirip çeteye ve kendisine para kazandırıyor. Bu tahsilat görevlerinden birinde tüberkülozlu hasta bir adamı ailesinin önünde dövüp parayı geri ödemesi için zorluyoruz. Arthur'un oyun boyunca yaptığı en kötü şey belki de. Görev sonrası o kurt rüyasından görüyoruz. Bu bizim iğrenç bir insan olduğumuzu gösteriyor. Ve işte bu kötülük oyunun kaderini baştan aşağı değiştiriyor. O günden sonra yavaş yavaş artan öksürük krizleri sonucunda bir gün Saint-Denis şehrinde iyice fenalaşıp doktora gidiyoruz. Hastalığı ve öleceğimizi öğreniyoruz. İşte teşhisi öğrenip o odadan çıktıktan sonra Arthur'un yaşadığı hesaplaşma bize pişmanlıklarını, özünde kötü veya iyi bir insan gibi mi hissettiğini, kefaretini gösteriyor. Onur seviyesine göre kurt veya geyik hayalleri burada tekrar karşımıza çıkıyor. Olaylara bakış açısının nedenli değiştiğini hissediyorsunuz. Strauss'u kamptan kovuyor. Kendisine tüberküloz bulaştıran kişinin kötü yola düşmüş ailesine yardımlar yapıyor. Çaresiz durumda olan borçlulara maddi destekte bulunuyor. Artık Arthur öleceğini bilen biridir. Ama iyi bir adam olarak ölmek istemektedir. Çünkü özünde öyledir zaten. Bunun için kefaretini ödemesi lazımdır. Belki de hayatıyla. Arthur, Vahşi Batı'nın o kaba cahil kovboylarından farklı biri. Hayatı hakkında derin analizler yapabilmesi de bu özelliklerinden geliyor. Düzenli tuttuğu bir günlüğü var. Gördüğü güzel şeylerin resmini çiziyor. O günlerde her şeyi sadece zararları ve yararlarıyla ölçenlerin aksine hissettirdiklerini önemseyen biri. Yan görevlerde yardım ettiğimiz bir rahibe ile tren garında yaptığı konuşmada Arthur'un gerçek düşüncelerini ve endişesini ilk kez bu kadar somut olarak görüyoruz. I'm dying, sister. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. İşte o zaman bir oyun sanat eseri olabilir. Hem de en alasından. Oyunların sanat eseri olup olmayacağı tartışmasına şu açıdan yaklaşıyorum. Bir oyunu sanat tanımlaması için de değerlendirebiliriz. Sanatçı bize yaratıcılığını kullanarak yoğun duygular yaşatıyor. Binlerce yıl önce avlanırken gördüğü hayvanları mağara duvarına çizen insanlıktan, bir şapelin tavanını büyüleyici resimlerle süsleyen insanlığa, tanrılarının destanlarını anlatan şairlerden Suç ve Ceza'ya, sessiz sinemadan Godfather'a. Bir şeyleri anlatmak isteyen insan farklı yollarla hepimizi büyüledi. 21. yüzyılda da Red Dead Redemption 2 gibi size eşsiz bir deneyimi yaşatan oyunlar bize bir şeyler anlatıyor. Ve ben bunun bir sanat eseri olabileceğini düşünüyorum.